Merhaba, ben Müşra, kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Madrid Havalimanı'ndayız. Bugün benim geçen yıldan beri çok gitmek istediğim bir yere gidiyoruz. Aynı zamanda İspanya'nın da sınır komşusu Portekiz'in başkenti Lizbon'a gidiyoruz. Daha önce Ali de gitmemişti, ben de gitmemiştim. O yüzden bu videomuz vlog şeklinde olacak. Tüm süreci beraber yaşayacağız. Neler göreceğiz, neler deneyimleyeceğiz. Hep birlikte videomuzda bunları göreceğiz. O zaman videomuza başlayalım. Dakika 1 gol 1 uçağımız 1 saat rötar yapmış. O yüzden bekliyoruz. Dolaşıyoruz havalimanının içerisinde. Duty free kısmındayız. Birazcık göz atalım. Hemen bir Real Madrid köşesi gördük. Yeni formalara bakalım. Evet. Bu formayı daha inceleme şansım olmamıştı. Bu yeni deplasman forması. Çok uzun yıllar önce de turuncu rengi kullanmış Madrid. Ama ben beyazı seviyorum ya. Ben de beyazı daha çok seviyorum. Hatta ben geçen yılki formayı daha çok seviyordum. Sarı şeritli olan. Evet. Ayrıca Adidas arması o kadar büyük ki beni çok rahatsız ediyor. Yani Real Madrid armasından daha büyük. Ona takılınca evet, sen söyleyince ben de artık... Evet, çünkü yani Real Madrid forması Adidas kendi reklamını yapacak diye dev gibi logo koymuş oraya. Arda Güler var mı diye bakıyorum. Mbappe var, Bellingham var, Vini Junior var. Mbappe, Bellingham, Vini Junior. Arda galiba 5. sırada en çok forması satanmış Real Madrid oyuncular arasında. Bellingham, Vini Junior, Mbappe, Modric, Arda olabilir. Emin değilim ama. Ben bu mavili olanı da beğendim bu arada Ali. Tutturuncu olmasındansa. Antrenman şeyleri, formaları. Güzel bence bunun Evet, şık. renkleri. Hadi devam edelim. Peki sana aldığım, doğum gününde hediye aldığım formayı anlatmak ister misin? Doğum günümde Büşra bana hediye olarak Arda Güler'in yeni sezon formasını aldı. Hem de yeni sezon formasını almış. Ben çok şaşırdım. Sonra yaklaşık bir ay sonra galiba değil mi? 3 hafta, Evet, tam 3 hafta hatta. aynen, bir ay bir ay sonra bile bile olmamış. değil. Instagram'da hatta gene dışarıdaydık. Real Madrid sayfasının hikayesini gördük. Forma numaraları değişmiş ve Arda da Valverde'nin eski numarası 15 numarayı almış. Numarası değişmiş oldu. Bendeki ama orijinal oldu. Üzülmemek lazım. 24 numarayla Sonuçta ilk Real Madrid forması, öyle evet. gelmişti. Aynen. Rötarımız şimdiden 1,5 saate çıktı. Daha başlamadık bile seyahatimize. Yani Portekiz 1 saat sürüyor, rötarımız 1,5 saat maalesef. O yüzden duty free gezmeye devam ediyoruz. Bunlar çok güzel hediyelik almak isterseniz İspanya'ya geldiğinizde. Sangria şişeleri böyle hediyelik olması için özel şişelerde satılıyor. Sadece duty free'lerde de değil, birçok hediyelik eşyacıda da olabilirsiniz geldiğinizde. Oralardan da alabilirsiniz. Ya çok güzel. Boğaları gördün mü? Sonunda uçağımız geldi. Hızlı geçişle şu an hem ön kapıdan hem de arka kapıdan alıyorlar. Bizim numaramız arka kapıya denk geldiği için körüye girdik ama körükten çıkıp dışarıdan tekrar bineceğiz uçağa. Arka kapıya kadar gitmek için otobüs kullanacağız. Yani bir 10 Yok metre artık. mesafe için. Sağdan gidiyor çünkü. Aa evet. Uçak burada halbuki. Evet. Körük kullanmayacağımız için otobüs kullanacağız bu mesafeye. Şurası lan. Ama yasak işte, havaalanı ya. Hadi bakalım otobüse binin. Evet, otobüse biniyoruz, kapatıyorum. 2 adımlık yer geldiğimiz için alkışlıyorlar. Bravo. Çünkü 10 metre yürüyemezdik. Evet. Yani şuradan geldik ya.
Ala. Ala. Ah, uçak en azından azıcık serin. Yani. Ya da otobüsten sonra öyle geliyor bize. Bence otobüs çok sıcaktı. Koltuğumuza oturduk sonunda. 1,5 saatlik rotardan sonra uçağın içindeyiz. Birazdan kalkacak. O zaman Lyon''da görüşürüz. Çok inişe geçti. Birazdan tekerlekleri yere değmeyecek. Görünür mü? Portekiz'e geldik. Güzel iniyor. Güzel iniyor da çok rotarlı geldik. Uçağın içinde de 45 dakika bekledik ayrıca havalanmak için. Toplam 3 saate yaklaştı rota. 3, 2, 1, lastik yere. Rötarlı bir uçuşun sonunda Hangisine girelim? fark etmez. Sonuncuya Bu gidelim. daha hızlı kalkmaz mı? Evet. Daha hızlı kalkar. Ya. Kolayı da atıyor. Peki o kadar rötarın üstünde nasıl bu kadar eğleniyorlar? Abo, tek kapı mı açık ya bu kadar? Bilmiyorum ki. Burası açık. Ha tamam şimdi açıldı. Kartla açıyor kapıları. Şimdi tabi İspanyolcadan Portekizce. bak Saída. Salida değil Saída. Ha, evet. İşin güzel yanı kimlikle, pasaporttan geçmeden hemen kimlikle Ülke. gelebildik. Ülke değiştirme. Ülke değiştirdik. Çok güzel bir duygu pasaportla uğraşmamak. Ali neyle gideceğimize bakıyor. Taksi mi kullanalım, Uber mi kullanalım, hangisi daha iyi ona bakıyor. Ben de bu sırada size şunu söylemek istiyorum. Madrid'den biz aslında otobüsle de gelebilirdik ama 7 saat sanırım aşağı yukarı. 7 ya da 8 saat olması lazım. Biz günü kaybetmemek için uçakla gelmeyi tercih etmiştik ama maalesef 2 saat kadar bir rötar yedik. Aynı şeye gelmiş oldu ama yapacak bir şey yok. Böyle oldu. Okey, Uber'e geçebiliriz. Tamam. Uber'e binişimiz de zor oldu çünkü bu sefer de Uber'i bulamadık. Üzerinde Uber yazmıyordu. Normal sıradan bir arabaymış gibi park yerindeydi. Bayağı bir Uber aradık. Park etmiş meğerse. Sonunda bindik. Bugün olaylı oldu. Portekiz'e varışımız. Yani hesaplarıma göre 3'te otelde olacaktık. Saat şu an buranın saatiyle 6. Buranın saatine geçti mi? Geç. Of, çok geç ya. Altı. Gün bitti. Biz gün bitmesin diye otobüsle gelmedik. Otobüste gelsek 4'te Otobüste buradaydık. gelsek evet. Kaçta bindin ama? Sabah. Sabah bindi ama hani inişimiz de Tabii yani sabah falan binerdik. Sonunda otelimizin önüne geldik. Otele giriyoruz. gerçekten. Ama güzel bir sokaktaymış. Evet. Canlı bir yer. Taksiden gördüğümüz kadarıyla da beğeneceğiz gibi bir his var. Evet. Şimdi buraya giriş için Wow. Sanırım Girişi güzel. asansör yok. Bir kat çıkacağız.
koktu. Ha tamam. O çok enteresan. Bizim Barros bu tarafta. Ha çok güzel. Öyle. Ha. Ne diyorsun? Çok güzel bir ortamı var, beğendim. Bakalım adam çünkü şey yazmış, odamızı yazmış, anahtar kutuda olacak demiş. Burada Belki- da mı bizi kimse karşılamıyor? Öyle Hayır, otellerde. resepsiyon var. Burada bak kart ödeme şeyleri falan var ama belki şu an burada değil adam. Bizim oda Barros. Ay düşüyordum. Airbnb'lerin falan birçoğunda İspanya'da kimseyi görmüyorsunuz. İnternetten Airbnb tutuyorsunuz. Size anahtarın olduğu yeri söylüyor. Kutusu oluyor. Kutuya şifreyi giriyorsunuz ve anahtarı alıp odanıza giriyorsunuz. Hiç kimseyi görmeden gidiyorsunuz. Şu anda da hiç kimseyi görmedik. Burası Aa, Airbnb bu ne? değil bir otel ama burası mı bizim? Evet. Wow. Ben böyle bir alan olduğunu bilmiyordum. Ya bayağı salon gibi. Odanın içi çok tatlı. Böyle küçük bir alanı var. Güzel. Biraz çirkin çektim galiba videoyu ama. Bakalım nereye bakıyor. Balkonu çift kişilik. Baktığı sokak da güzel ve ferah. Güzel, ferah, tatlı bir otelmiş. Sevdim. Evet. Banyosuna bakayım. Gayet temiz. Otel eşyalarımızı bıraktık. Hızlı bir çıkış yaptık çünkü karnımız acıktı. Ve güne geç başladığımız için hızlandırılmış bir şekilde turumuzu yapmaya başlayalım dedik. O yüzden oyalanmadık. Karnımız acıktı hem de ne acıktı yani saat 10'da kahvaltı yaptık. Evet, ondan Saat beri. 7 oldu. 7 saattir bir şey de yemedik. Bir şey yedik, çikolata falan yedik. Yani çantamızı onlara atmıştık. Mardit'in sıcağından sonra beni bir İyi geliyor değil mi? rahatlatmadı değil. Anlık iyi Evet. geliyor. Ben de kuzeyde Coruña'ya gittiğim zaman böyle anlık rahatlıyorum. Sanki böyle klimalı bir odaya girmişim çıkmışım gibi. Bu arada yürüdüğümüz cadde Rua Garret yani Garret Sokağı. Bu da ünlü Portekiz yazar adına yapılmış bir sokak. Biri beatbox yapıyor o karşıda. Karnımızı doyuralım ki rahat gezelim. O yüzden nereye otursak diye karar vermeye çalışıyoruz. Bir tane restoran var. 4.4 puanı var. Yakınımızda mı? Evet, 2 dakika yürüme. Bence şöyle bir yürüyelim Ali. Baktık restoran bulamıyoruz, öyle şey Yo yapalım. zaten yolumuzun da üstü tamam. Tamam. Romantic sunset tour. Romantic sunset tour. Biz soldan mı geldik, sağdan mı Soldan geldik? geldik. Yo, Biz böyle sağdan geldik. geldik, evet. O Asansör asansör burada. burada ama açız ya. Bence yarın gidelim her yere. Zaten birazdan hava kararacak. İnelim, en azından günü batırırız deniz kenarında. Tamam. Deniz havası almış oluruz.
Yemek yiyecektik ama ünlü olan bu yeri görünce hemen buraya doğru koştuk. Vallahi burada herkes kırmızı da geçiyor. Evet, baktım. Madrid'deki gibi değil. Hemen uyum sağladın yani. Bir günde de sağlamazsın. Herkes geçiyor. Sonunda bir mekana oturduk, karnımızı doyuracağız. Mekan seçme şansımız olmadı çünkü çok acıktık. Gözümüze kestirdiğimiz, güzel olduğunu düşündüğümüz bir mekana oturduk. Yemeklerimizi bekliyoruz. Çok fazla araştırıp oturma şansımız olmadı ama şansıma otelin bulunduğu konum ve şu an bulunduğumuz konum böyle merkezi, alışveriş yerlerinin, gezme yerlerinin, restoranların, kafelerin olduğu Bayağı merkezde. ana caddeler. O yüzden çok şanslıymışız. Umarım yemek de güzel olur. Şimdi neler söyledik? Balık ürünleri Portekiz'de iyi olduğu için İspanya'da da iyi. Ama burada ekstra bir övgü gördüğüm için internette balık ürünleri söyledik. Söylediklerimizden bir tanesi de Ronaldo'nun en sevdiği yemekmiş. Biliyorsunuz Ronaldo Portekizli. Onun da en sevdiği yemekmiş. Bir de ondan söyledik, merak ettim çünkü. Şimdi yakından size onları da çekeyim. Ronaldo'nun en sevdiği yemeği ilk sen tat. Efsaneye göre Ronaldo'nun bütün gücü bu yemekten geliyormuş. Bir deneyelim bakalım. Hadi bakalım. Tadımı yapalım bakalım. Nasıl? Mükemmel doyurucu ve lezzetli. Patates falan bayağı doyurucu bir yemek bu. Güzel. Tadı çok güzel. Beğendim. Beğendim. Bir daha söylerim yani. Lezzetli. Ben zannettim ki sadece patatesin ve yumurtanın tadını alacağım ama balığın tadı da çok yoğun bir şekilde geliyor. Güzel, beğendim. Yalan yiyeceğim. Çok güzel. Ama porsiyonu göstereyim. Bu porsiyon bence tek kişilik değil. Bu porsiyon 2 kişilik. Hatta 3 bile yenebilir. Evet, çok yanına büyük. bir salatayla. Çok büyük. O da ızgara balık. Bu balığı ne acaba? Portekizce yazdığı için anlamadım. Lezzetli, yağlı bir balık. Severiz. Güzel. Ama hiç tuzu yok. Tuz getirmişler Allah'tan. Varsa da çok az tuzu var. Ben tuz severim. O yüzden tuz istiyor ama yağlı, böyle dolu dolu güzel bir balık. Beğendim. O zaman yemeğimize devam edelim. Yemeğimizi yedik, otele uğradık, ceketlerimizi aldık çünkü deniz kenarı olduğu için biraz serin esiyor. Akşam üşüyebileceğimizi düşündük. Akşam da güzel olduğunu söyledikleri bir yer var, oraya gidiyoruz. Adı Pink Street. Eğlence merkezlerinin, işte restoranların, klapların olduğu bir sokakmış. Oradayız lan. Evet ki. Anlayamadım Bu ışıklarda. arada geldik. Şu an Pembe Gelmişiz. Sokak'tayız. Pembe sokaktayız. Şöyle geriden çekeyim size. Gelmişiz. Bugün şehri biraz anlamaya çalışıyoruz. Yarın daha düzenli bir şekilde ünlü yerleri gezeceğiz. Bugün böyle acemilik turu gibi. Akşam güzel olan yerleri gezelim dedik en azından. Uçak rötarı bizi biraz sarkıttı ve hemen akşam oldu maalesef. Tabii hafta içi olmasının etkisi olabilir. Biraz daha az kalabalık olabilir. Bizim için iyi. Bence de kalabalık olmasından daha iyidir. Evet. Bura Pink Street deyince Red Light Street var ya Amsterdam'da. Evet. O geldi aklıma. Biraz öyleymiş zaten. Çok geçmişten beri hep eğlence mekanlarının olduğu yermiş. Buraya toplanmış. Zaten sağlı sollu mekanlar başladı. Şovlar falan yapılıyormuş burada.
şey değil öyle. Nasıl? Sakin değil, kalabalık yani. Hafta içi olmasına rağmen. Şova denk geldik. Sono ostativo io veramente. Geçeceğim bir şekilde. Şova denk geldik. Sokakta böyle akşam şovlar olabiliyor. Geçemedim. Geliyor musun? Geçemedim. Geliyor böyle. Şimdi Pink Street'ten çıktık. Burada oturmayacağız çünkü bugüne geç başladığımız için biraz daha gezmek istiyoruz. Çünkü anlamadık şehrin genel yapısını. Biraz yürüyelim, başka yerlere de gidelim istiyoruz. Pink Street'te de akşam şovlar olduğu için önermişlerdi. O yüzden geldik. Güzelmiş. Beklediğimden kısa bir sokak. Ben daha uzun, daha büyük bir yer bekliyordum. Daha kısa ama görebilirsiniz, eğlenceli, küçük, sevimli bir sokak. Şehirlere gittiğimiz zaman hem gecesini hem gündüzünü ayrı ayrı tatmayı daha çok seviyoruz. Çünkü ikisinin çok daha ayrı tadı oluyor. Gündüzü başka, gecesi başka oluyor şehirlerin. Gittiğinizde yorulduk aman otelde yatayım demeyin. Gecesini de deneyimleyin mutlaka. Orada yine bir kalabalık var. Gerçekten ışıklara uymuyorlar burada. Beni de manyak Burası yaptılar. gerçekten Türkiye gibi. Çok güzel bir gruba denk geldik. Portekiz Sanat Okulları mezunlarıymış. Böyle sokakta sanat yaparak para kazanıyorlarmış. Kırmızı ama geçmek ister misin? Geçme. Yok, öyle her yerde olmaz. Yeşil yandı. Madrid'de asla kırmızıda geçmiyoruz. Portekiz'e gelir gelmez baktım yaya yol vermekmiş, ne bileyim. Yeşili beklemekmiş falan yok. Bir kaos var burada. Bir kafamız Kendimi karıştı. Türkiye'de gibi hissettim. O yüzden kırmızıda falan geçebiliyoruz ama dikkat etmek lazım. Portekiz'in şeyleri var bu evet. arada. Portekiz takımlarının store'u. Real Madrid Store görmekten.
Taze tatlı yenmez mi ya? Yenir. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bugün akşam üzeri Lizbon'a ulaştığımız için kısa bir tur oldu. Vlog tadında oldu. Hem yol sürecimizi çektik hem de kestirme bir tur yaptık. Ana gezimize yarın başlıyoruz. Yarın çok güzel yerler gezeceğiz. O yüzden ikinci bölüm videomuzu izlemeyi unutmayın diyorum. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.